Evet, mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapacağız. Pazılı pide tarifi. İnanın vejetaryen beslendiğimden beri böyle tarifleri çok seviyorum. Çünkü eskiden de zaten böyle kıymalı pideyi falan pek sevmezdim. Hep genelde peynirli veya sebzeli pideleri tercih ederdim. Ve bu pazılı pide de hem çok hafif, çok lezzetli. Haydi gelin tarifi birlikte yapalım. İlk önce hamurumuzla başlıyoruz. Derin bir kaba ilk önce unumuzun yarısından çoğunu önce aktarıyoruz. Biraz un bırakıyoruz. Ve tuzunu atıyoruz, karıştırıyoruz. Ve ortasına biraz su döküp içine mayamızı atıyoruz. Ve biraz da zeytinyağı. Ve şimdi hamurumuzu karıştırıp yoğurmaya başlıyoruz. Arada su ekleyerek. Artırmış olduğumuz undan da ekleyerek yavaş yavaş güzel bir ekmek hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Ve aynı ekmek hamuru gibi içine malzemeler giriyor. İçine süt veya yoğurt veya fazla yağ girmiyor. Ve o yüzden de çok hafif oluyor bu pideler. Ve elinize çok yapışıyorsa biraz daha un ekleyip yoğurabilirsiniz. Benim yaptığım usulde tezgaha alıyorum ve böyle katlama usulüyle yoğuruyorum. Uzunlamasına böyle yoğurup kenarlarından katlayıp ve bu şekilde yaparsanız hamurunuz daha güzel kabaracaktır. Ve sanki bu mayalı hamurlara iyi geliyor böyle yoğurma. Onu keşfettim. Ve şimdi hamur kabına tekrar alıp hamurumu üzerinde kapatıyorum ve en az 2 saat veya daha uzun bekletiyorum oda sıcaklığında. Ve şimdi pazılarımı göstereyim size. Bahçemde çok güzel pazılarım var. Kasım ayındayız ve burada da Grünkohl yani kara lahanaya benzeyen bir şey var. Almanya'da yaşadığım için Berlin'de buranın ikliminde çok güzel büyüyor. Hem pazım olsun hem de bu kara lahanaya benzeyen yani yeşil lahana diyor Almanlar ona. O da çok güzel oluyor. Aynı kara lahana gibi pişiriyoruz. Ve pazılarımı böyle küçük oldukları zaman bırakıyorum. Ama sadece bahçemde değil yani böyle normal saksıda da birkaç pazı yaprakları toplayabilirim. Çünkü saksıda da çok güzel büyüyorlar. Yani balkonunuz varsa saksıda da ekebilirsiniz. Ve rengine bakın yani burada çok güzel renkler var. Türkiye'de genelde yeşilini kullanıyorlar ama bu renkleri ben çok seviyorum. Tabii ki normal yeşil pazı da olur. Ama gelelim şimdi tarifimize. Soğanları doğruyorum ilk önce. Küçük küçük doğrayacaksınız soğanları. 2 soğan almıştım ama bir tanesi fazla geldi. Bir büyükçe soğan yetti. Aslında büyük soğanınız varsa bir tane, küçükse daha fazla olabilir. Şimdi tuzla biraz ovuyorum soğanı. Çünkü neden? Çünkü pişirmeyeceğiz tavada ve soğanımsı tat gelsin istemiyorum. Ve şimdi sıra geldi pazılarıma. Pazılarımın ilk önce bu güzel kırmızı saplarını kesiyorum ve tabii ki atmıyorum. Bunlar pidemin içine girmeyecek. Bunları böyle küçük küçük kesip buzdolabı poşetinde saklıyorum ve buzluğa atıyorum. Ve çorba yaptığım zaman içine atıyorum. İnanın çok güzel bir renk veriyor ve tadı da çok güzel oluyor çorbanın. Aynı zamanda sağlık deposu tabii ki. Pideme sadece yapraklarını kullanıyorum. Bunun için yaprakları iyice kesiyorum. Yani küçük bir şekilde. Küçük küçük kesiyorum. Ve bu da soğanı koyduğum kaseye giriyor. Ve aynı şekilde ıspanak. Ispanak da çok yakışıyor. Ben bunu genelde karıştırıyorum ama ıspanağınız yoksa sadece pazıyla da olur. Veya bu pideyi sadece ıspanakla da yapabilirsiniz. Ve şimdi ilk önce biraz böyle bastırarak biraz da suyunu çıkararak karıştırıyorum. Ama fazla suyu çıkmadı ve içine de biraz keten tohumu atıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü sulanabilir pazım veya ıspanağım. Daha fazla taze oldukları için, pişirmediğim için sulanmasın diye keten tohumu da suyu çeker. Yani aynı zamanda sağlık deposu tabii ki keten tohumu. Ve şimdi burada gördüğünüz gibi maydanozumun saplarını ayırıp maydanozumu da güzelce doğruyorum. Taze nane de içine atıyorum bazen. Bu zaten genelde köylülerin yaptığı otlu pideye de benziyor. Otlu pide gibi. Yani içine karabiber şimdi attım ve beyaz peynir çok yakışıyor.
Ve genelde beyaz peynirle değil de çökelekle de yapıyor bizim köylü teyzelerimiz tabii ki. Ve aslında o daha güzel oluyor öyle. Ve şimdi gördüğünüz gibi hamurum kabardı. Hemen hemen 2,5 saat bekledi oda sıcaklığında. Ve şimdi biraz unluyorum. Ve kabından ayırıyorum hamurumu. Tezgahımı da unluyorum. Ve şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve şimdi alttan üste doğru hafif katlıyorum. Hafif ellerimi de unlayarak. Yani hamurumu tekrar yoğurmuyorum. Ve sonra ters çevirerek böyle uzunlamasına çekiyorum hamurumu. Güzelce uzattıktan sonra tezgahımı tekrar biraz daha unluyorum. Ve şimdi hamurumu aynı büyüklükte olan parçalara ayırıyorum. Bezeler yapacağım çünkü bu parçalardan. Ve elimle güzel bezeler yapıyorum. Unuma tekrar buluyorum tabii ki yapışmasın diye. Yuvarlak bezeler yaptıktan sonra önce üzerini biraz kapatıyorum ve 15 dakika böyle bekletiyorum. 15 dakika sonra bezelerim biraz daha büyüdüler ve şimdi biraz kenara ayırıp açma işlemine başlayabilirim. Ve bu pideyi de açması çok kolay aslında. Hiç zor değil. Üzerini biraz unluyorum. Tezgahım zaten unlu. Ve merdane ile 2-3 kere üzerinden geçiyorum. Bu kadar aslında. Çok fazla ince açmayacaksınız. Ve içine dolduruyorum. Yani şimdi taze nane de dediğim gibi çok yakışıyor ve otlu pide de diyor bazı köylüler buna. Ve bunun yani gerçekten sezonluk ot da içine, taze ot, yani ne sezonluk varsa onu koyabilirsiniz. Şimdi sonbahar olduğu için pazı çok yakışıyor. Ve böyle üzerini kapatıyorum. Bu şekilde. Ve tepsime alıyorum böyle. Yağlı kağıtta altına koydum yapışmasın diye. Fırın kağıdı yani. Ve şimdi diğerlerini de açıyorum. Gördüğünüz gibi açması çok kolay. 2-3 kere geçiyorum merdaneyle, bu kadar. Daha fazla ince olmayacak çünkü. Ve içine dolduruyorum. İsterseniz yani aslında biraz daha fantaziye kalmış. Bazen içine gerçekten peynir de koymuyorum. Sadece yeşillik oluyor, vegan oluyor tamamen. O da çok güzel. Ama peynir bence çok yakışıyor pazıya. O yüzden bu sefer peynir kullandım. Ve böyle üzerini kapatarak tepsiye dizeceksiniz. Bu kadar basit. Ve üzerine sürmek için yoğurdu zeytinyağıyla biraz çırpıyorum. Ve pazılı pidemin üzerine sürüyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 220 derecedeki fırınıma da şimdi sürüyorum. Biraz daha alt tarafa süreceksiniz fırınınızda. Burada yarı zamanında gördüğünüz gibi hafif kabardı. Bazıları çok kabarıyor, bazıları kabarmıyor olabilir ama bu hiç fark etmez. Evet, rengi de çok güzel. Bu renkte olduğu zaman pazılı pidemiz bitmiş demektir. Hafif kızarmış. Altını da kontrol edin. Kızardıysa çıkarabilirsiniz. Evet, şimdi neden bu mesela kabarmamış ve ortasındaki kabarmış, size göstereyim aradaki farkı. Şimdi bu kabarmış olanı böyle kesersem nasıl gözüküyor? Böyle incecik, gördüğünüz gibi çok ince hamuruyla içi böyle yeşil tamamen ve biraz daha kıtır kıtır oluyor bu ve bunu çocuklarım çok seviyor aslında, bayılıyorlar. Bu da normal pideye benziyor, kabarmadı. Neden böyle oldu? Yani normal pideye benzeyen, kabarmayan genelde biraz daha hamuru kalın olmuş oluyor. Böyle gelişigüzel açtığım için incelik falan farklı. Veya bazılarının üstünü tam kapatıyorum ve bazılarınki tam kapanmıyor. O zaman kabarmıyor da olabilir. Ve böyle de servis yapabilirsiniz. İkisi de çok güzel. Yani tat tabii ki aynı, sadece farklı. Bazen de daha küçük yapıyorum bu pideleri. Kesmeden, yani öyle bütün olarak da yenilebiliyor.
Bu pideleri ya da bu ekmeği diyelim, otlu ekmek diyor köylüler. Ben nerede keşfettim? Ege'deki köylerde kadınlar bir araya gelip ekmek, yani taş fırında ekmek yapıyorlar ve ekmek yapmadan önce beraber genelde bu otlu pideyi yapıyorlar. Yani fırın tam ısınana kadar. Çünkü fırının hani az ısınmış hali bu pide için yeterli. Ve ben bunu da görünce çok hoşuma gitti. Kendim de denemek istedim. Çok güzel bir şey, çok güzel bir gelenek ve özellikle de çocuklar çok seviyormuş herhalde. Ama gelenek haline getirmişler. Ekmek yaparken bir araya gelirken genelde böyle işte değişik otlarla, yeşilliklerle bir iç hazırlıyorlar ve içine çökelek falan da atıyorlar. Ve çok güzel bir gelenek bence. Çok da sağlıklı bu otlu ekmek. Özellikle tabii ki vejetaryen olduğu için. Ve neden biz hani evde de yapmayalım diye düşündüm. Çünkü çok fazla taş fırına da gerek yok. Çünkü çok fazla ısınmadan önce bu otlu pide yapılıyormuş. Diğer adı da mancarlı pide, yani pazılı pide yerine mancar, yani mancar herhalde pazı manasına geliyor. Sizin bu konuda bilginiz varsa muhakkak bana yazın. İnternette genelde bu pideyi mancarlı pide olarak gördüm. Ama ben genelde işte kendim de hani Ege'deki gördüğüm teyzelerden, bayanlardan onlar otlu pide veya otlu ekmek falan diyorlar. Mancar ne taraftan geliyor tam olarak bilemiyorum. Bu konuda bilginiz varsa bana muhakkak yazın. Çok sevinirim. Evet, tarifimin sonuna geldik. Umarım tarifim hoşunuza gider ve denersiniz. Ve bir dahaki tarifte de görüşmek üzere. Hoşça kalın.